Bundan önceki videoda bir bantta iki nokta arasındaki hareketle ilgili bir problem çözümü yapmıştım. Bantta iki sınav anahtarım vardı. Sınav anahtarlarına çarptığımda parçam duruyordu. Bunu zaman röleli, zamanlamalı da yapmıştım. Şimdi burada şöyle bir şey yapacağız. Benim bantım hareketi sırasında motorda bir arıza meydana geldi, mekanik ya da elektriksel ya da bantta bir yırtılma gerçekleşti ya da bant üstünden yük düştü. Bunu ben operatöre nasıl söylerim? Nasıl bir alarm oluşturabilirim? Burada akla çeşitli senaryolar gelebilir. Enkoder koyabilirsiniz. Daha önce örneklerini çekmiştim. Devir bekçisi, devir yönü bulma ile ilgili buradaki sensörlerle ilgili de video çekmiştim, problem çözümü. Evet, bunlarla siz enkoderle ya da buradaki devir bekçisiyle motorun durduğunu söyleyebilirsiniz. Motorun hareket etmediğini söyleyebilirsiniz. Bundan daha basit bir yöntemle ben parça karşı tarafa ulaşmadı alarmını oluşturmaya çalışacağım. Burada basit düşüneceğiz. Bantın ileri geri çalışması ile ilgili bu örneğin nasıl yapıldığını daha önceki videoda anlatmıştım. Ben sadece bu videoda buna alarmlar ekleyeceğim. Bantın bir boy hareketi yaklaşık 3.3 saniye civarında sürüyor. Şöyle bir şey yapacağız. Eğer bant hareketini başladıktan sonra butona bastık ileri ya da geri. Bant hareketi başladıktan sonra bu 3.3 saniyede gidiyorsa biz buna 5 saniye diyelim. Eğer 5 saniye içerisinde öbür sınav anahtarına ulaşmazsa ben buna bir alarm verdireyim. Bu ne demek? Bu şu demek, motor çalıştıktan sonra ister ileri çalışsın ister geri çalışsın. Motor çalıştıktan sonra eğer motorun çalışması 5 saniyeyi geçiyorsa ben bununla bir alarm verdireyim. Basit mantıklı düşünecek olursak motor çalıştı. Normalde bu motorun 3.3 saniyede durması lazım ileri ya da geri. Eğer 3 saniye 3.3 saniye zarfında durmazsa ben bununla bir alarm çalıştırayım. Burada iki farklı yöntem kullanabiliriz. Bunları sırasıyla uygulayacağım burada. Motorun çalışmasıyla birlikte ben bir de zaman rölesi devreye alayım. Bu tabii ki giriş olduğu sürece sayma yapan ton zaman rölesi olacak. Ton zaman rölesini buraya alalım. Örneğin TA1 diyelim. Buraya mı attı? Şuraya getireceğiz onu. Şunları da silmezseniz derlemede hata veriyor. Buna ne diyelim? 5 saniyelik bir zaman dilimi olsun. 5S. Bu motor ileri hareketinden başladığında bununla birlikte 5 saniyelik bir zaman ölçüsü daha harekete geçecek. Bunun çıkışına da 5 saniye sonra alarm verdirmek için bunun çıkışına da bir tane memory bit atalım. Örneğin bu da M0.0 olsun. 5 saniye geçerse ileri harekette M00 devreye girecek. Aynısını bunun aşağıya da yapalım. Bir zaman ölçüsü daha da alalım buradan. Buna da ne dedik? Öbürüne ne demiştim? TA1 Time Alarm 2 diyelim. Yine aynı şekilde bu da 5 saniye olsun. Ne yapalım buradan? Yine bir memory biti devreye aldıralım. M0.0 kullandık 0.1. Bunun bana avantajı ne? Motorun ileri gitmesi sırasında eğer zaman aşılırsa M00, geri gitmesi sırasında da M01 devreye girecek. Eğer benim bir operatör panelim varsa bu operatör panelinde M00 ile ben örneğin ileri arıza alarmını, M01 ile de geri arıza alarmını ne yapabilirim? Panele verdirebilirim. Hatta şunu da diyebilirim. Ya operatör bunu ses olarak duysun. Gelirim şuraya. Şu neydi? M00. M00 ya da şu neydi M01 Ctrl C, Ctrl V çalıştığında bir çıkışı aktif ederim. Bu çıkışa da götürürüm. Örneğin bir tane buzzer bağlarım. Burada benim bağlı olan buzzer'ım Q0.2'de. Bunu şimdi PLC'ye göndereceğim. Biraz daha küçültelim. Küçülttüm ve online'a alayım. Ekranda çok iyi gözükmeyecek ama zaman aşımı yaptırmadan normal çalışmayı yapalım. İleri giderken zaman aşımı yaptırayım. Motorun ucunu çıkardım. 5 saniye başlamıştı. 5 saniye sonra alarm devreye girdi. Aynı şeyi geri gelirken de yapalım. Alarm devreye girdi.
Bunun avantajı ne? Eğer siz bir operatör panel kullanıyorsanız arızanın ileride mi geride mi olduğunu ne yapabilirsiniz? Bu şekilde görebilirsiniz. Bunun farklı bir yöntemi var mı? Evet, bunun farklı bir yöntemi tabii ki de var. Zaman rölesini bir tane kullanabilirsiniz. Eğer ileri geri ayrımını yapmak istemiyorsanız şunun isimlerini sileyim. Motor ileri çalıştığında şu kontağı, motor geri çalıştığında bu kontağı çalıştırsın. Yani ileri ya da geri fark etmez, hangisi çalışırsa çalışsın. Gelsin burada bir zaman rölesini devreye alsın, ton. Ne diyelim buna da? Şimdi öbürlerinin data blokları silinmedikleri için alarm 1 diyeyim. Bu 5 saniyeyi saysın. 5 saniye sonunda ileri ya da geri çalışıyor. Zaman saymaya başladı. 5 saniye içerisinde eğer bu durup bu kontaklardan herhangi biri hangisi çalışıyorsa açıp zaman rölesini sıfırlamazsa 5 saniye görürse zaman rölesi çıkış verecek. Bu çıkışı da ben neye bağlamıştım? Q0.2'ye bağlamıştım. Burada ben sadece operatör panelim yok. Sadece sahada çalışan işte operatörü, üretim işçisini ya da bant görevlisini uyarmak için böyle bir şey yaptım. Dediğim gibi eğer bir paneliniz varsa panelde ileri ya da geride arızayı az önce yaptığım gibi ayırmakta fayda var ama sadece bir alarm çalsın, o bölgede çalışan gitsin banta baksın istiyorsanız da ileri ya da geri çalışırken siz bir zaman rölesini devreye alırsınız. Zaman rölesiyle 5 saniye bekletirsiniz. 5 saniye sonunda eğer hala bant durmamışsa, ki durması lazım 3.3 saniyede, durmamışsa siz burada alarm ne yapabilirsiniz? Çalıştırabilirsiniz. Bunu gönderelim PLC'mize. Monitoring'e de aldık. Yine normal çalışmayı yaptıralım. Şimdi motora arıza yaptıracağım. Alarm devreye girdi. Geri gelirken yaptıracağım aynı arızayı. Bundan önce ben PLC çözümleriyle ilgili birçok örnekler yaptım. Set üstünde de örnekler yaptım. Bu bantta da örnekler yaptım. Etiketleme otomasyon seti vardı. Orada da örnekler yaptım. Bundan sonra da örnekler yapmaya devam edeceğim. Bundan önceki örneklerde hep ben sistemi tasarlamak, sistemin çalışması üzerine kurgular yapmıştım. Ama sadece sistemin çalışması, doğru çalışması benim için yeterli değil. Ayrıca sistemde olası arızaları, alarm durumlarını da göz önüne almamız lazım. Bu bana ne sağlayacak? Bu bana şunu sağlayacak. Bir, olası arızaya erken müdahale etme şansı bulacağım ve arızanın nokta atış olarak nerede olduğunu görme şansı bulacağım. Bu PLC programlamada alarmların oluşturulması, alarm senaryolarının da normal çalışma senaryosu üzerine ilave edilmesi sıklıkla yapılan bir durumdur. Bu demin de söylediğim gibi hem arızanın daha fazla büyüyüp bana maddi kayıplar oluşturmasını engellemek hem de bakımcıların arızayı en hızlı şekilde, nokta atış şekilde bulabilmesi için önemli. Bu videoların devamı gelecek ama bu video böyleydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.